Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir ızgarada tavuk göğsü tarifim var. Izgarada tavuk nasıl yapılır? Tavuk nasıl sulu sulu kurumadan pişirilir? Daha doğrusu tavuk göğsü. Tüm püf noktalarını bu videomda izleyebileceksiniz. Elbette mangalda, döküm tavada veya normal bir tavada da ya da fırında da pişirerek hazırlayabilirsiniz. Sonuç olarak hazırlayacağım harika marine sosla ve doğru pişirme tekniğiyle nefis bir ızgara tavuk göğsü olacak. Gördüğünüz gibi 800 gram tavuk göğsünü kalın uzun şeritler şeklinde doğradım. İsterseniz çöp şişlere takmak için küp şeklinde de doğrayabilirsiniz. Ayrıca bu marinasyon sosunu bütün tavuk çeşitlerinde kullanabilirsiniz. Kanat, but, kelebek denilen çeşidinde ızgara olarak hazırlayabilirsiniz. Şöyle vakumlu bir kap kullanacağım. Havasını alınca çok daha çabuk marine oluyor bunun içinde. O yüzden böyle bir kap set tercih ettim. Tabii ki eğer ki vaktiniz varsa bir gece buzdolabında normal bir kap içerisinde de üzerini güzelce kapatarak sıkıca bekletebilirsiniz, dinlendirebilirsiniz. Ama eğer vaktiniz yoksa pişirmeden önce de en az 1-2 saat buzdolabında dinlendirmelisiniz. Kullanacağım malzemelerin, marinasyon malzemelerini bir yandan ekleyeyim, bir yandan da sizlere söyleyeyim miktarlarını arzu ederseniz. Bir çay bardağı zeytinyağını kaba ekliyorum. Ardından üzerine bir tepeleme tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Bazen bana bu konuda da birçok sorular geliyor. Bu vesileyle bir kez daha yanıtlamış olayım. Marinasyon sosuna hiçbir zaman domates salçası kullanılmaz. Sadece biber salçası kullanılır. Eğer biber salçanız da yoksa gördüğünüz gibi kırmızı toz biber de kullanabilirsiniz. Bir tepeleme kahve kaşığı dolusu kırmızı toz biber ekledim. Yarım kahve kaşığı kimyon, bir kahve kaşığı karabiber, yarım kahve kaşığı da toz kişniş ekledim. Yoksa eklemeseniz de olur ama çok güzel bir lezzet verdiğini belirtmek isterim. Bir diş rendelenmiş sarımsağı ilave ettim. Bir kahve kaşığı dağ keki. Tabii ki dağ kekiğinin de böyle tazesini bulabilirseniz veya yaz aylarında daha bulunabilir oluyor. Eklerseniz çok daha lezzetli oluyor. Ben de yaz aylarında genelde taze kekik kullanıyorum zaten bu tarz soslarımı hazırlarken. Şimdi sosumuzu karıştıralım. Daha sonra tavuk göğsü parçalarını ekleyip güzelce karıştıralım. Sosun her taraflarına nüfuz etmesini sağlayalım bu şekilde. Emin olun o kadar lezzetli, o kadar güzel, yumuşacık, harika bir tavuk göğsü yiyeceksiniz. Daha önce hiç bu kadar yumuşak olmamıştı diye bana yazacağınızı çok iyi biliyorum. Şimdi kapağı kapattım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bastırarak havasını aldım tamamen içindeki ve buzdolabına kaldıracağım. Dediğim gibi vaktim az olduğu için 1-2 saat kadar dinlendireceğim. Ama yemekten 1 saat önce, pişirmeden 1 saat önce buzdolabından çıkarıp oda ısısında bekleteceğim ki daha yumuşacık tavuk göğsü pişsin diye. Gördüğünüz gibi böyle 5-6 tane kadar da sivri biberlerim var. Biz 9-10 tane arpacık soğanları temizledim ve 3 adet de domatesi şöyle 4'e bölerek hazırladım. Bunları da yine ızgarada hazırlayacağım. İsterseniz yağsız tavada benim yapacağım gibi yapabilirsiniz ya da sizler eğer tavada yapmak istemezseniz elbette fırında da eğer ızgara fonksiyonu varsa fırınınızın işiniz tabii ki daha kolay olacaktır ama yoksa da şöyle 200-250 derece arasında bir ısıda alt üst ayarda kolaylıkla pişirip kızarmalarını sağlayabilirsiniz. Tavayı döküm tencereme ocağa koydum. İyice ısıttım. Şimdi şöyle tavukları bir kez daha karıştıracağım ve sıcak tavaya dizeceğim.
İlk etapta sıcak olması gerekiyor tavanın tamamen. 1 dakika 2 dakika sonra bir yüzünü çevirdiğiniz zaman diğer yüzünü artık orta ateşe indirebilirsiniz. Çünkü çok çabuk yanma riski var baharatlı marine olduğu için yüksek ateş daha sonrasında kullanmayacağız. Izgarada tabii ki böyle bir sorun oluşmaz. Fırında pişirirseniz de aynı şekilde yine yüksek bir ısı seçmelisiniz. Tavadaki gibi çabucak yanmaz fırında. Kurumamaları için fırın kullanırsanız daha hızlı bir pişirme derecesi seçmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bir tarafları kızarıp diğer taraflarını çevirince ocağı kıstık. Şimdi yavaş yavaş güzelce kızartacağız tavuk göğüslerini. Başından ayrılmayalım, ara ara diğer taraflarını çevirelim. Bir tarafa da diğer tarafa tavaya az önce gösterdiğim biber, soğan ve domatesleri ayrı ayrı tek tek koyup yağsız bir tavada dediğim gibi ızgara yapabilirsiniz. Yüksek ısıda yaptığınız zaman gayet güzel kızarırlar. Yemek saatine böyle 10-15 dakika kala kızartabilirsiniz. Sıcak sıcak direkt servis yapmanızı tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şu anda üzerini kapattım fakat siz kapatmayın, direkt servis yapın. Çünkü ben eşim işten geleceği için beklemem gerekiyordu. O yüzden kapattım sıcak kalsın diye. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve videomu paylaşmayı ihmal etmeyin.